Evet sevgili Kaya ILC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere yapay zeka yardımıyla elektronik bir cihazın onarımı nasıl yapılır? Yapay zeka bu konuda sizlere nasıl yardımcı olabilir? Onu göstereceğim ve bu uygulama sırasında ChatGPT'yi kullanacağız ve ona soracağımız sorulara göre ChatGPT'nin bize vereceği cevaplar üzerinden yol almaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın burada bir televizyon var. Bu televizyonun sıkıntısı kendi kendine kapanıp açılması. Güç geliyor, cihaz açılıyor. Çalışırken belli olmayan zamanlarda televizyon kendi kendine kapanıp tekrar açılıyor. Yani kapanıp kalmıyor da, sizin açmanızı beklemiyor da. Cihaz kendiliğinden kapanıyor ve sonra logosu falan tekrar gelerek, yani sıfırdan başlatıyormuş gibi cihaz kendiliğinden tekrar açılıyor. Hadi gelin şimdi televizyonumuzun bir arkasını açalım. Ondan sonra da yapay zeka ile birlikte adım adım bu cihazın tamirini birlikte nasıl yapabiliriz onu görelim. Evet sevgili arkadaşlar, arızanın onarımında ben arızayı yaparken beklenmedik bir durumla karşılaştık. O da ben kamerayı açtım zannediyordum, kayıt yapıyor zannediyordum. Meğerse kamerayı hiç başlatmamışım bile ve kamera maalesef kayıt yapmamış. Neticede arızayı yapmış olduk ama hiç merak etmeyin, ben başından sonuna kadar bu süreci sizlerle paylaşacağım, sizlere anlatacağım. ChatGPT ile olan yazışmalarımızı falan da ekrana koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben zaten bu arızanın tecrübelerime dayanarak televizyonun yaklaşık olarak neresinden kaynaklandığını tahmin edebiliyordum. Bakın burada 2 tane kartımız var. Burada görmüş olduğunuz bu kahverengi renkli olan kart, yani daha amatör yapılmış gibi duran bu kart, halbuki amatör değil de öyle gibi duran bu kart bizim televizyonumuzun besleme katı arkadaşlar. Yani televizyonumuz için gerekli olan voltajların, gerilimlerin sağlandığı kartımız. Bu kartın üzerinde aynı zamanda bir de aydınlatma için, yani televizyonun ledlerine giden çıkışlarımız da bu kartın üzerinde. Geri kalan 12 volt, 3.3 volt, 5 volt, 24 volt gibi voltajların hepsi bu karttan üretilip televizyonun anakartına veya gitmesi gereken yerlere paylaştırılıyor arkadaşlar. Yani bu kart güç kartı ve bizim televizyonumuzun arızası bu kartta. Ben daha önceki tecrübelerime dayanarak bunu biliyorum. Burada değil. Bu kartsa televizyonumuzun görüntüsünün işlendiği, hangi görüntü kaynağından geliyor, hangisi seçilecek, hangisi ekrana aktarılacak ve burada görmüş olduğunuz gibi televizyonun ekranına giden bu flex kablolar üzerinden görüntünün ekrana taşındığı kart ve burada görmüş olduğunuz gibi görüntü kaynaklarının girişleri, işte SCART, RGB girişleri, anten girişleri, tuner katı dediğimiz bir kat var burada. Antenden gelen sinyalleri televizyonun görüntüye dönüştürebilmesi için kullanılan bir kat. Fazla detaylara girmeyeceğim ama bu katta dediğim gibi görüntü işleme ile alakalı olan kartımız arkadaşlar. Bizim arızamız bu kartla değil. Bu kartla hiç uğraşmaya gerek yok. Bu kartla olduğunu dediğim gibi daha önceki tecrübelerimden ben biliyorum. Şimdi ChatGPT'ye ben bu kartın bir resmini çektim ve ChatGPT'ye sordum. Dedim ki böyle böyle ben bir televizyonun arızasını yapmaya çalışıyorum. Televizyonun sıkıntısı da kapanıp açılması diye ChatGPT'ye sordum. Bakalım ChatGPT bana ne gibi cevaplar vermiş ve biz nasıl yolu izleyip bu kartın üzerindeki arızayı tamir etmişiz. Hadi hep birlikte görelim. Evet sevgili arkadaşlar, bakın ChatGPT ile olan yazışmamız. Bu yazışmamızı ben televizyonla uğraşırken oğlum benim adıma ChatGPT'ye sorular soruyor ve ChatGPT ile bu sorular üzerinden bize yardımcı oluyor. Bakalım ne demişiz. Merhaba ChatGPT. Elektronikle uğraşan babama yapılması için bir televizyon geldi de buradaki hatayı bulmaması için yardım eder misin? Bulması için yardım eder misin diyecekmiş. Bulmaması için demiş. Önemli değil. ChatGPT de cevap verin. Merhaba, tabii elimden geldiğince yardımcı olurum.
televizyonun tam olarak ne sorunu var? Görüntü mü yok, ses mi gelmiyor, açılmıyor mu, yoksa başka bir sorun mu var? Eğer baban bazı kontrolleri yaptıysa onların sonuçlarını da paylaşabilirsin. Oğlum da diyor ki ben sana resmini çekeyim, sen de bakar mısın? Evet, tabii televizyonun ekranında ya da içindeki devrelerde bir şey varsa fotoğrafı gönder, birlikte inceleyelim demiş. Ben de televizyonun güç katının resmini göndermişim. Yani besleme katının resmini göndermişim. ChatGPT de diyor ki fotoğrafa baktığımda televizyonun güç kartını görüyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Müthiş bir şey ya. Sen bu kartın televizyonun besleme kartı olduğunu, güç katı olduğunu nereden biliyorsun? Yani nasıl da öğrenmiş değil mi? İnternet üzerindeki verilerden yapay zeka bu kartın bir besleme kartı, bir güç kartı olduğunu öğrenmiş. Sonra devam ediyor. İlk bakışta göze çarpan belirgin yanık, patlamış kapasitör veya aşırı ısınma belirtisi yok gibi duruyor. Ama şu noktaları kontrol edebilirsin. 1. Kapasitörler. Büyük siyah ve mor kapasitörlerde şişme veya sızıntı var mı? Şişmiş bir kapasitör devre sorunlarına yol açabilir diyor. Harika bir tespit arkadaşlar. Zaten bu kartın sorunu kapasitörlerde, yani kondansatörlerden biri veya birkaçı zaman aşımından dolayı içerisindeki sıvılar kuruduğundan artık özelliğini yerine getiremez oluyor. Ve bir müddet sonra bu kondansatör devrede gerekli görev yapamadığı için bu güç kartı kapanıp açılmaya başlıyor arkadaşlar. Sorun tamamen bu. Ve bakın kartın üzerinde diyor ki mor ve siyah olanlar, yani kapasitörün kart üzerinde hangisi olduğunu da biliyor. Hangilerini kontrol etmemizi gerektiğini de ChatGPT bizlere gayet net bir şekilde söylüyor. Yani diyor ki kapasitörlerde böyle bir şey olabilir, şişme veya sızıntı olabilir. Bu da devre sorunlarına yol açar diyor. 2. Sigortada diyor sorun var mı? Yani F1 yazan yer, bakın kartın üzerinde kartı görmüş, okumuş ve F1 yazan yerde diyor bir sigorta var. Bu sigorta atmış olabilir mi diyor. Multimetre ile ölçüp kısa devre olup olmadığını kontrol edebilirsin diyor. Yani sigortanın atıp atmadığını multimetre ile kontrol edebilirsin diyor. 3. Lehim bağlantıları. Bazı lehimler soğuk lehim olabilir. Yani düzgün tutmuyor olabilir. Alt kısmı kontrol edebilir diyor. Kontrol etmek gerekebilir. Ya müthiş tespit arkadaşlar. Yani yapay zeka bir tamirin, yani teknik bir konuda nasıl yol izleneceğini bize adım adım söylemiş. Diyor ki sonra bağlantılarda bir şey olabilir. Yani bir temassızlık olabilir, bir kablo tam olarak yerine oturmamış olabilir. Bir değiyor bir değmiyorsa bunun yüzünden diyor televizyonda kapanıp açılıyor olabilir diyor. Soğuk lehim olayı da aynen öyle. Lehimlerden bir veya birkaç soğuk lehim olduysa o lehim düzgün elektriği iletmediği için bir değip bir değmeme, bir temas edip bir temas etmeme gibi durumlarda da bu sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Ama bu televizyonun sıkıntısı tamamen kapasitörden. Çünkü bu televizyon bir müddet sonra ısındıktan sonra bu sorunu yapmaya başlıyor. Yani soğukken değil de televizyon ısındıktan sonra böyle bir sorun vermeye başlıyor. Sonra sormuş, sorun tam olarak neydi? Televizyon açılmıyor mu? Güç geliyor ama görüntü mü yok? Yoksa başka bir sıkıntı mı var diyor. Sonra demişiz ki ChatGPT televizyon açılıyor, logosu geliyor fakat daha sonrasında tekrar kapanır. Bu durumda televizyonun kendi kendine kapanıp açılması, yani boot loop sorunu yaşıyor olabilir. Bunun birkaç nedeni olabilir demiş. Arkadaşlar boot loop telefonlarda, tabletlerde, bu tip televizyonlarda yazılımsal olarak veya başka sebeplerden dolayı televizyonun bir türlü açılamaması. Yani açılacak gibi oluyor, tam o aşamaya geliyor, sonra tekrar kapanıp tekrar baştan başlıyor. Buna boot loop diyoruz. Telefon arızalarında, tablet arızalarında da bu olur. Siz güç düğmesine basarsınız, görüntü geliyor gibi olur. Hatta logo falan gelir, açılıyormuş gibi olur. Sonra tekrar başa döner, bir türlü açılamaz. Ama bu televizyonda öyle bir sorun yok. Televizyon açılıyor, belli olmayan zamanlarda televizyon kapanıyor. Bu sorunu da güç kaynağı sorunu demiş. Yine kapasitörleri de yönlendirmiş. Belirgin bir şişme göremesem de içten arızalanmış olabilirler diyor. Büyük siyah kapasitörleri kontrol edin. Sigorta ve MOSFET'ler güç devresindeki bileşenlerden biri aşırı ısınma nedeniyle kapanıyor olabilir demiş. Yarı iletken arızaları böyle bir yapıp bir yapmama gibi sorunlara yol açmaz arkadaşlar. Yarı iletken bozulmuşsa bozulmuştur.
bozulmamışsa bozulmamıştır. Bir çalışıp bir çalışmama durumu gibi yapmaz. Yani gelir bir noktaya gelir, ondan sonra kapanıyorsa bunları kontrol edebiliriz. Şu an tabii ChatGPT böyle bir şey olduğunu varsayarak bize bu yanıtları veriyor. Yani hep aynı yerde kapanıyor olabilir gibisinden bu yanıtları veriyor. Ama televizyonun arızası öyle değil. Rastgele zamanlarda, rastgele durumlarda kapanıyor. Dediğim gibi yarı iletken ve sigorta gibi sıkıntılar böyle olmaz. Hep aynı zamanda, atıyorum işte biz tam görüntü geleceği zaman kapanıyorsa böyle bir şeylerden şüphelenebiliriz. Sonra yazılımsal problemler olabilir demiş. Bu da harika bir şey. Televizyonun yazılımı ile ilgili bir problem varsa bu da bu tarz sorunlara yol açabilir. Ama dediğim gibi bu da hep aynı yerde takılmasına sebep olacak arızalardan biri. Eğer model bilgisi varsa USB ile güncelleme yapılabilir demiş. Bakın böyle bir şey varsa bunu da yapabileceğimizi söylemiş. LED arka aydınlatma sorunu olabilir demiş. Tabi bu da mümkün arkadaşlar. Televizyon açılıp kapanıyorsa LED aydınlatmalardan biri bozulmuş olabilir. Arızalı LED güç kartının korumaya girerek cihazın kapatmasına neden olabilir diyor. Yine müthiş bir tespit. Kesinlikle doğru. Ben daha öncesinde bu tip bir arızayı babamgilin televizyonunda tamir etmiştim. LED'lerden bir tanesi arızalanmıştı arkadaşlar. Ben de o sıradaki LED'in tamamını, onlar biliyorsunuz grup halinde sıra sıra oluyor. O sırayı komple iptal ederek bu sorunu herhangi bir masrafa girmeden sadece televizyonun aydınlatma ışığının birazcık düşmesini göze alarak tamir etmiştim arkadaşlar. Çünkü televizyon artık eskimişti, masraf etmeye gerek yoktu. Ne yapılabilir demiş. Güç kartı testi, multimetre ile 12 volt 5 volt hatlarını ölçerek kontrol edebilirsin. Bağlantıları kontrol edebilirsin. LED'leri test edebilirsin demiş. LED'leri bağlantısını ayırıp televizyonun daha uzun süre açık kalıp kalmadığını deneyebilirsin diyor. Müthiş bir şey. Yani zaten babamgilin televizyonunu da ben o şekilde test ederek bulmuştum arkadaşlar. LED'lerin bağlantısını iptal ettiğimde televizyon kapanmamaya ve çalışmaya başlamıştı. Bu şekilde arızayı tespit etmiştim. Baban lehimleme yapabiliyorsa arızalı kapasitörleri değiştirmeyi deneyebilir. Eğer yazılımsal bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız TV modelini söyle, uygun yazılım güncellemesini araştırabiliriz demiş. Evet sevgili arkadaşlar, bu televizyonun dediğim gibi arızası kapasitörlerden kaynaklanıyordu. Ve bu kapasitörlerde LED'leri süren invertör kısmının kapasitörleriydi. Ve ben o kapasitörlerin arızasını tespit edip değiştirdim ve televizyon düzgün çalışmaya başladı. Şimdi bunu kart üzerinde göstermek istiyorum. Bakın şurada LED'leri süren invertör kısmı var arkadaşlar. LED'lerin sürüş voltajlarını ayarlayan kısım. Ve buradaki şu kapasitörler arızalıydı. Daha doğrusu bir tanesi arızalıydı ama ben ikisini birden değiştirdim bunun. Çünkü bu kısımdaki arızayı tespit etmek için uyguladığım yöntem yaklaşık olarak tam burayı göstermişti. Bu tip bir arızanın nasıl tespit edileceğini merak ediyor. Hemen şu sağ üst köşeye, ekranın sağ üst köşesine bu tip bir arızanın nasıl tespit edileceğini anlattığım bir video çekmiştim. Onun linkini koyacağım. Açıklamalar kısmına da koyarım. O videomu izleyerek böyle bir kapasitör arızasını, yani şişmeden veya sızıntı yaptığı belli olmadan bir kapasitörün arızasını nasıl bulabileceğinizi, tespit edeceğinizi anlattığım yöntemi gösterdim. O videoyu izleyerek sevgili dostlar siz de bu tip arızalarınızı kendiniz onarabilirsiniz. Ama bu işlemi yaparken kesinlikle çok dikkat etmeniz lazım. Bu kartın üzerinde yüksek voltajlar da var. Bakın arkadaşlar şurada 400 voltluk bir kondansatör var ve bu kondansatör televizyonun giriş gerilimi olan 220 voltu DC'ye çevirip 400 volta çıkmasına sebep oluyor. Buralarda Allah muhafaza çarpılırsanız çok büyük tehlikeler, çok büyük riskler almış olursunuz. Bir insanın canına, hayatına bile mal olabilir. Eğer tecrübeniz yoksa veya bu işlere uzaktan yakından pek alakanız yoksa hiç bulaşmayın. Götürün bir tamirciye, tamirci bu problemi halletsin derim arkadaşlar. Çünkü aynı durum LED'ler için de var. Bazı durumlarda bu LED'ler yüksek voltajlarla sürülüyor. Onun için risk aldığınıza değmez, 3 kuruşluk mesele. Ama kendiniz yapmak isterseniz de çok çok dikkatli olmalısınız. Güç hattını kesmeden kartla kesinlikle uğraşmamalısınız.
ve bu kondansatörler şarjlı bir durumda olabileceği için bir müddet o kondansatörlerin boşalmasını beklemeniz lazım. Boşalmadan müdahale ederseniz Allah muhafaza çarpılıp istenmeyen durumlara sebep olabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, görmüş olduğunuz gibi yapay zekanın da bu tür işleri bizlere yapma konusunda nasıl yardımcı olabileceğini hep beraber görmüş olduk. Ve ne kadar kolaylaştırdığını ve hangi yolu izlememiz gerektiğini ne kadar güzel bir şekilde tarif ettiğini hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.